Edinilmiş mallara katılma rejimi ne zaman başlar? Mal rejimi ne zaman sona erer? Edinilmiş mallar ve kişisel mallar nelerdir genel olarak? Mal rejimin tasfiyesi davasında zaman aşımı var mıdır? Süresi nedir? Bir haftalık aradan sonra yeni bir konuyla Melek Hanım'la karşınızdayız. Bu hafta mal rejiminin tasfiyesinin ne zaman başlayacağını konuşacağız. Melek Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim gayet. Bu hafta mal rejiminin tasfiyesinin ne zaman başlayacağını konuşacağız. Hazırsanız sorulara başlamak istiyorum. Tabii ki. Edinilmiş mallara katılma rejimi ne zaman başlar? Şimdi burada iki tarih söz konusu. Evet. Tarafların, eşlerin evlilik tarihine göre bir ayrımda bulunup onu açıklamak gerekir öncelikle. 1 Ocak 2002'den önce evlenenler ve 1 Ocak 2002'den sonra evlenenler şeklinde mal rejimi konusunda bir farklılık var. Evet. 1 Ocak 2002 yılından önce evlenenler 1 Ocak 2002 yılına kadar mal ayrılığı rejimine tabiydiler. Anladım. Yani bu yasal mal rejimi o zaman mal kimin üzerine ise onun şeklindeydi. Anladım. Tabii orada da devreye katkı payı falan giriyor. Yani yine de diğer eşin katkısı varsa o ispat edilerek talepte bulunulabiliyor. Anladım. Ama 1 Ocak 2002 yılından sonra devlet taraflara bir haktan bir yıl zaman tanıdı. Bu bir yıllık süre içerisinde eğer farklı bir mal rejimi kararlaştırılmamışsa eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır ve bu rejime tabi tutulurlar. Şu anki güncel. Şu an güncel eğer eşler arasında ayrıca bir mal rejimi sözleşmesi yok ise edinilmiş mallara katılma rejimi dediğimiz yani hani ortak paylaşım diyebiliriz. Evet. Peki mal rejimi ne zaman sona erer? Mal rejimi boşanmayla, ölümle, evliliğin iptaliyle ya da eşlerin farklı bir mal rejimi sözleşmesi imzalamasıyla sona erer. Boşanmayla olan mal rejiminin sonlanmasını zaten anlatmıştık ama üzerinden tekrar geçecek olursak boşanma davasının eğer boşanma kararı verildiyse boşanma davasının açıldığı tarihte açıldığı tarihte ama sonlandığı tarih değil. Anladım. Mal rejimi sona erer. Yani boşanma davasının açıldığı tarihten sonra krediyle alınmış bir taşınmaz ya da araç farz edecek olursak. Davacı ya da davalı tarafından evet, alınan herhangi bir mal. taraflardan herhangi bir tarafından satın alınmış kredili bir taşınmazda boşanma tarihine kadar ödenen krediler ve peşinat taraflar arasında edinilmiş mallara katılma rejimi söz konusu olur ve paylaşıma tabi tutulur. Fakat boşanma davası açıldıktan sonra ödenen krediler ya da işte değer artışı falan bunlar kişisel mal varlığı sayılır ve paylaşıma tabi tutulmazlar. O yüzden mal rejiminin sonlanma tarihi boşanma davasının açıldığı tarih olarak kabul edilir. Ama burada altını çizerek söylüyorum boşanma kararı verilmiş ve boşanma kararı kesinleşmiş ise. Anladım. Ölüm halinde de mal rejimi sona erer. Asıl bugün anlatmak istediğim konu ölüm halinde diğer eşin, sağ kalan eşin miras hakkı ve mal rejiminin tasfiyesine konu mal varlığı üzerindeki hakkı. Burada insanlar genellikle bu konuyu bilmiyorlar ya da yeni geliyor. Mal rejimi ölümle sona erer. 1 Ocak 2002'den sonra edinilmiş mal varlığınız var. Şöyle bir örnek verecek olursam. Çocuksuz bir aile, çocuksuz karı koca 1 Ocak 2002'den sonra evlenmiş ya da 1 Ocak 2002'den sonra bir mal varlığı satın alınmış ise ne oluyor? Veraset ilamı çıkıyor. Eşin yani diğer ölen eşin akrabaları da bir anda mirasçı oluveriyor. Yani Allah korusun erkek eş vefat ediyor, kadın eş evinde oturuyor. Yani 2002 yılından sonra edinilmiş bir mal varlıkları var, evleri var, evlerinde oturuyorlar. Eşi vefat ediyor, çocuksuz da bu insan, bu kadın. Bir anda eşinin mirasçılarıyla, üst soyu ya da işte kardeşleriyle, kardeşleri olabilir, annesi babası olabilir. Evet, bir anda evini paylaşmak durumunda kalıyor. Yani evinin yarısını vermek durumunda kalıyor. Burada veraset ilamına göre paylaşım yapılması gerekiyor. Burada bilinmesi gereken bir husus var. Eş için öncelikle mal rejiminin tasfiyesi davası açıp önce bir %50'yi alıyoruz. Evet. Sonra kalan mal varlığında miras hissesi oranında paylaştırılıyor taraflara. Yani bu hususu atlamamak gerekiyor. Mal rejimi ölümle sona erdiği için diğer eş önce mal rejiminin tasfiyesinden doğan hakkını alıyor. Evlilik nedeniyle olan hakkını alıyor değil mi? Bunu demek istiyorsun. Tabii yani, ki. Evet. Tabii. Yani evlendikten sonra edinilmiş mal varlığı varsa diye belirtiyorum. Önce bunu alıyor.
Sonra kalan kısmı üzerinden miras payları oranında paylaşım yapılıyor. Anladım. Evliliğin iptaliyle de mal rejimi sonlanabiliyor ya da işte taraflar, eşler farklı bir mal rejimi seçerlerse de bu zaman içerisinde mal rejiminin tasfiyesi, mal rejimi sona vuruyor. Yani peki evlilik devam ederken taraflar mal rejimini değiştirebiliyorlar mı bu şekilde? Değiştirebilirler ama ne olur? 2003 tarihinde evlendi taraflar. Evet. 2004 tarihinde 2 tane ev aldılar, bir de araba aldılar. Evet. 2005 tarihinde dedi ki eşlerden biri, ya bunlar, ben daha çok çalışıyorum, ben daha çok para kazanıyorum, mal ayrılığı rejimi uygulansın. Senin aldığın sana, senin kazancın sana, benim aldığım bana. Bu sözleşmeyle yapıyorlar. Bu sözleşmeyi yapıyorlar. Evet, noterden. Noterden. 2005 yılında bu sözleşmeyi Evet. yapıyorlar. 2006 yılında farklı mal varlıklarını da satın alıyorlar. Sonra boşanma gerçekleşiyor. Burada 2003 ila 2005 yılı arasında edinilmiş mal varlıkları yine mal rejiminin tasfiyesine konu edilir. Çünkü yani sona erdiği tarihe kadarki süreçten bahsediyorsun. Evet, geriye yürümüyor. Evet. Yaptıkları sözleşme geriye yürümez. Ondan sonra edinilmiş mal varlıklarına etki eder. Anladım. Peki yani kısaca insanlar merak ediyor. Edinilmiş mallar ve kişisel mallar nelerdir genel olarak? Edinilmiş mallar çalışma ile elde edilen edinimler öncelikle. Evet. Yani ben avukatlık yapıyorum. Benim vekalet ücretlerim edinilmiş mal. Evet. Ya da kişisel malların gelirleri. Nedir bu? Babamdan bana bir ev kaldı. Bunun kira geliri de edinilmiş mal oluyor. Evet. Ama babamın bana bıraktığı ev benim kişisel malımdır. O paylaşıma tabi tutulamaz. Maddi tazminat, herhangi bir trafik kazası geçirdim. Oradan karşı taraftan alacağım maddi tazminat edinilmiş mal varlığı oluyor ve paylaşıma tabi tutuluyor. O zaman kıdem tazminatı, ihbar tazminatı bunlar da hep edinilmiş mal oluyor. Evet. Anladım. Ya da belli bir sandığın ya da SGK ödemeleri, bu tarz Emeklilik ikramiyeleri. emeklilik ikramiyeleri Evet. edinilmiş mal niteliğinde. Kişisel mallar ise manevi tazminat mesela burada nedir? Kişisel maldır. Yani Anladım. bana biri hakaret etti. Ben manevi tazminat davası açtım. O dava neticesinde kazandığım tazminat miktarı, bedeli, bu benim kişisel mal varlığım olur. Ya da miras yoluyla kalan gayrimenkul taşınır, herhangi bir mal varlığı. Benim şahsıma yönelik, yani kişisel kullanıma özgü mallar. Yani nedir bu? Kulaklık gibi mesela, Evet. sağrımdır. Yani Anladım demek kulaklık istediğiniz. gibi, bu kişisel kullanıma yönelik mallar. Sayabileceğimiz sanırım edinilmiş ve kişisel mallar için sayabileceğimiz Bunlar, evet, genel anlamda bunlar. Peki mal rejimin tasfiyesi davasında zaman aşımı var mıdır? Süresi nedir? Kısaca onu da O anlatabilirsiniz. konuda Yargıtay doktrin açısından bazı işte çelişkili durumlar söz konusu olsa bile genel anlamda 10 yıllık bir zaman aşımı var. Boşanma davasının kararının kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl içerisinde mal rejiminin tasfiyesi davası açılarak insanlar haklarını alabilirler. Peki ölüm halinde hani boşanmayla... Ölüm halinde de ölüm tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde davanın açılması gerekiyor. Yani genel anlamda mal rejimin tasfiyesinde zaman aşımı süresi 10 yıl olarak kabul ediliyor. Evet, 10 yıl olarak kabul ediliyor. Melek Hanım, cevaplarınız için teşekkür ederiz. Sorularımız bu kadar. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler dileriz.